Toyota Corolla hibriti biliyor musunuz? Hani sessiz çalışan bildiğimiz Corolla. Peki bu hibrit teknolojisinin çok da yeni olmadığını biliyor musunuz? Hem de tanıdığımız biri tarafından yaratıldı. Belki şaşırabilirsiniz ama otomotiv tarihindeki ilk hibrit otomobil düşündüğünüzden çok çok daha eskiye dayanıyor. Günümüzde hibrit otomobillerin popülerleşmesiyle birçok markada bu teknolojiye yönelse de dünyanın ilk hibrit otomobili aslında 1900 yılında Ferdinand Porsche tarafından geliştirilmişti. Porsche, elektrik ve içten yanmalı motoru bir araya getiren ilk mühendislerden biri olarak modern otomotiv mühendisliğinin temellerini atan isimlerden biri oldu. Ferdinand Porsche'un o dönemde çalıştığı Jacob Lohner firması elektrikli otomobiller konusunda öncü bir şirketti ve Ferdinand Porsche bu alandaki en büyük yeniliklerden birini gerçekleştirdi. Lohner Porsche Mixed Hybrid yalnızca Porsche markasının değil, dünya otomotiv tarihinin de ilk hibrit otomobili olarak kabul ediliyor. 19. yüzyıl sonlarında otomotiv endüstrisi henüz emekleme aşamasındaydı ve elektrikli otomobiller içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha sessiz ve daha temiz bir alternatif olarak görülüyordu. Ancak o dönemde batarya teknolojisinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle elektrikli otomobillerin menzili oldukça sınırlıydı. Ferdinand Porsche bu sorunu çözmek için hem benzinli hem de elektrikli bir güç aktarım sistemini birleştiren yeni bir konsept geliştirmeye karar verdi. Böylece 1900 yılında Paris Dünya Fuarı'nda tanıtılan Lohner Porsche Mixed Hybrid ortaya çıktı. Bu araç temel olarak seri hibrit prensibiyle çalışıyordu. İçten yanmalı motor doğrudan tekerlekleri döndürmek yerine bir jeneratör aracılığıyla bataryaları şarj ediyordu ve elektrik motorlarına güç sağlıyordu. Günümüzde kullanılan hibrit sistemlerin çoğunda içten yanmalı motor ve elektrik motorları bir arada kullanılırken Lohner Porsche Mixed Hybrid tamamen elektrik motoruyla çalışıyordu. Bu açıdan bakıldığında Tesla gibi tamamen elektrikli araçlara da benzeyen bir sistemi vardı. Ancak farkı bataryaları şarj etmek için bir içten yanmalı motorun kullanılıyor olmasıydı. Ferdinand Porsche'un tasarladığı bu araç oldukça ileri bir mühendislik özelliğine sahipti. Aracın elektrik motorları tekerlek göbeklerine entegre edilmişti. Yani her bir tekerlek kendi motoruna sahipti. Bu o dönem için son derece yenilikçi bir çözümdü ve bugün kullanılan 4 tekerlekten çekiş sistemlerinin temelini atan bir teknoloji olarak kabul edildi. Bu arabada 5,5 kW yani yaklaşık 7,5 beygir gücünde elektrik motorları kullanılmıştı. Bu elektrik motorlarını Daimler üretimi 4 silindirli benzinli içten yanmalı bir motor besliyordu. Seri hibrit tekniğinde çalışıyordu. Benzinli motor bataryaları şarj ediyordu. Elektrik motorları ise araca hareket veriyordu. Menzili konusunda tam bir bilgi sahibi olmasak da yaklaşık hızı saatte 50 kilometreydi. Hızı aslında biraz düşüktü çünkü o dönemdeki batarya teknolojisi çok gelişmiş değildi ve araba oldukça ağırdı. Toplam ağırlığı 2 tondan biraz daha azdı. Aracın en büyük avantajlarından biri elektrik motorlarının tekerleklerde yer alması sayesinde şaft ve diferansiyel gibi bileşenlere ihtiyaç duymamasıydı. Bu da mekanik kayıpları azaltıyor ve gücün doğrudan tekerleklere iletilmesini sağlıyordu. Ferdinand Porsche'un geliştirdiği bu elektrikli tekerlek motorları konsepti günümüzde kullanılan bazı elektrikli araçlardaki doğrudan tahrik sistemlerine benzetiliyor. Lohner Porsche Mixed Hybrid teknolojik açıdan çığır açan bir model olmasına rağmen ticari anlamda büyük bir başarı elde edemedi. Bunun birkaç temel sebebi vardı. Öncelikle o dönemin batarya teknolojisi oldukça ilkel olduğu için aracın menzili hala yeterince uzun değildi. O zamanın elektrikli otomobillerinin bataryaları ağır kurşun asit bataryalardan oluşuyordu ve bu durum aracın toplam ağırlığını oldukça arttırıyordu. Bu da dönemin içten standart yanmalı otomobillerine kıyasla çok daha ağır olduğu anlamına geliyordu. Bunun yanında benzinli otomobillerin gelişimi o yıllarda hızla ilerliyordu ve içten yanmalı motorlar daha verimli hale gelmeye başlamıştı. 20. yüzyılın başlarında fosil yakıtlarının kullanımı yükselişteydi. Kolay erişilebilir ve ucuz olması otomobil üreticilerinin hibrit ve elektrikli sistemlerden çok benzinli motorlara yönelmesine neden oldu. Ayrıca Lohner Porsche Mixed Hybrid'in üretim maliyetleri de çok yüksekti. Bu yüzden geniş çapta seri üretime hiç geçemedi. Bu nedenlerden dolayı Lohner Porsche Mixed Hybrid yalnızca birkaç adet üretildi. Ferdinand Porsche daha sonra geleneksel içten yanmalı motorlarla çalışan otomobillere odaklanmaya karar verdi. Ancak bu yenilikçi hibrit teknolojisi günümüzde kullanılan hibrit ve elektrikli araçların temelini attı. Ferdinand Porsche'un 1900'de geliştirdiği hibrit teknolojisi uzun yıllar boyunca unutuldu. Porsche markası 20. yüzyıl boyunca yüksek performanslı spor otomobiller üreten bir marka olarak tanındı ve hibrit sistemlere fazla ilgi göstermedi.
Ancak çevre bilincinin artması ve yakıt ekonomisinin önem kazanmasıyla birlikte Porsche 21. yüzyılda hibrit teknolojisine geri döndü. Porsche'un ilk modern hibrit modeli 2010 yılında tanıtılan Porsche Cayenne S hibrit oldu. Bu modeli Panamera hibrit takip etti. Ancak Porsche'un hibrit sistemler konusundaki en büyük atılımı 2013 yılında tanıtılan Porsche 918 Spyder oldu. 918 Spyder benzinli V8 motorla iki elektrik motorunu birleştiren bir hibrit hiper otomobil olarak büyük yankı uyandırdı ve otomobil dünyasında hibrit sistemlerin ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Bu araç hem performans hem de verimlilik açısından Porsche'un hibrit mirasını tekrar canlandırdı. Bugün Porsche elektrikli otomobil üretme stratejisinin bir parçası olarak hibrit ve tamamen elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapıyor. Porsche Taycan gibi tamamen elektrikli modeller ve yeni hibrit sistemli performans otomobilleri Ferdinand Porsche'un 1900 yılında attığı temellerin üzerine inşa ediliyor. Lohner Porsche Mixed Hybrid, dünyanın ilk hibrit otomobili olarak tarihe geçti ve günümüzde kullanılan hibrit araçların temel prensiplerini bundan yaklaşık 120 yıl önce ortaya koydu. Ferdinand Porsche'un bu yenilikçi vizyonu yıllar sonra otomobil dünyasında tekrar gündeme geldi ve günümüzde hibrit sistemlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.